O kadar korktun ki yüzün mahkeme duvarı gibi oldu. Götüme benzedin. Şaka mı yaptın? Yeme bozukluğunu nasıl yendim bilmiyorum ama bir ayda çok şey değişmiş. Hiç kendin gibi de davranmıyorsun. Belki de hiçbir zaman kendin gibi davranmıyordun zaten bana karşı. Koruyucu aile senin, sevgili senin, hep sana hep sana. Benden alacağım başka ne var? Canım mı? Hiçbir şey göründüğü gibi değil Miray. Gerçeği anlat o zaman. Ağzın var dilin yok sanki. Kelimeleri ağzından kerpetenle mi almam gerekiyor? Açıklamak için o kadar çok zamanın oldu ki. Neden açıklamıyorsun? Puzzle'ı ben mi çözeyim istiyorsun? Çok beklersin. Ben bir de seni o kızlara karşı koruyorum hala. Benim salaklığım. Müsilli pastadan yiyip ağzına sıçmalıydım. Anlatamadığım gerçekler sadece benim özelim değil Miray. Glinda'nın da özeli. Kendinden üçüncü şahıs olarak mı bahsediyorsun artık? Bora'nın özeli. Hem de benim. Sıçayım özeline. Çocukluğumuzdan beri yan yana yatıp kalkıyoruz. Ne özeli? Senin özelim dediğin şey benim hem sevgilimi hem dostumu çaldı. Özel yok ortada. Miray ne kadar da çok küfrediyormuş. Artık arkadan bıçaklama sırası bende. Sana her şeyi açıklaman için şans verdim ve kinimi içimde tuttum. Ama alık bakmak dışında hiçbir şey yapmıyorsun. Benim her şeyimi biliyorsun. Kin tuttuğumda neler yapabileceğimi de. Sıra bende. Eğer öğrenci başkanı olursam, tostun yanında çaylar bedava olacak. İrina, eğer ben öğrenci başkanı olursam, tiyatro gösterilerimiz artacak. Bilim fuarına katılım devam edecek. Bilim sınıfımızın malzemeleri yenilenecek. Okulumuzu diğer okullara tanıtmak için etkinlikler düzenlenecek. Kantin ve yemekhane fiyatları tekrar düzenlenecek. Ayrıca koruyucu ailesi ve imkanı olmayanlara yemek desteği verilecek. Kütüphane genişletilecek ve felsefi kitaplara daha fazla yer verilecek. Zaten bunların çoğunu Pink Gold sayesinde yapabiliyoruz ve ben de onun izinde yaptıklarını arttırarak devam ettirmek istiyorum. Beyin hücrelerinizi yutmadıysanız Flora'ya oy verirsiniz. Bence de. Bence de. Bence de. Tebrik ederim Flora. Teşekkür ederim kızlar. En doğru karar sendin zaten. Irina'yı seçmek kendi kafamıza sıkmak olurdu. Sağ olun kızlar. Oylarınızın hakkını mutlaka vereceğim. Tiyatro kulübüyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Erkek rollerini kim oynayacak? Malum okulda erkek sinek bile yok. Ben oynarım erkek rolünü. Ben de oynayabilirim. Peruk da var sanırım değil mi? Evet. Kostümler de var. Gerektiğinde okulun hazinesindeki parayla eski müdürümüz almamıza izin veriyordu. Şimdikini bilemiyorum tabii. Ben de Glinda'nın oynadığı role düşman rakip olabilirim. Birilerinin aklı başına gelmiş. Seni duyuyorum hala. İçinden düşünecektin ama dışarıya çıktı sanırım. Neyse, gücümü size harcayamam. Odaklanmam gereken başka biri var. Glinda'ya fena takmış. Dün hiç öyle değildi ama. Seni de duyuyorum, Tuana. Kulüp başkanı olarak provalara başlamadan önce sizinle birkaç oyun oynayacağız. İkişerli gruplar halinde. İlk kim çıkmak ister? Biz. Şimdi sırasıyla biriniz diğerine doğru arkasını dönerek kendini ona doğru bırakacak. Arkadaşınıza karşı güveninizi test ediyoruz. Tiyatro gösterisi yapmadan önce birbirimize güvenmemiz gerek. Ben Glinda ile yapmak istiyorum. Glinda da isterse neden olmasın? Ortalık kan gölüne dönecek. Miray, arkaya doğru kendini Glinda'ya bırakabilirsin. Önce Glinda yapsın Flora. O bana güvenirse ben de ona güvenirim. Glinda?
Tamam. Düşürme ama. Hı hı. Yanlışlıkla evrene mesaj gönderdim galiba. Kafasından niye o kadar kan aktı ki? Dikiş varmış kafasında. İyi de neden dikiş vardı? Ortalıktan yok olduğu zaman bir şeyler olmuş demek ki. Ben demiştim. Estetik yaptırdı kesin. Estetik olsa neden kafasında dikiş olsun? Yüzünün ortasında bir yerinde olurdu. Durumu nasıl acaba? Az kan akmadı sonuçta. Çok ağır da düşmedi yani. Bu kadar kan aktığına göre ciddi bir ameliyat olmuş olmalı. Sakın benim hakkımda kötü şeyler söyleme ha. Dediğin çıkıyor. Korkmaya başladım. Bugün çok fena bir şey oldu. Size hemen anlatmam gerek. Biliyorsunuz tiyatro ile ilgileniyorum. Flora öğrenci başkanı oldu ve daha fazla kişiyi tiyatro kulübüne dahil etti. Sanat önemli. Asıl olay bu değil. Asıl olay biz tiyatro kulübünde güven oyunu oynuyorduk. Karşımızdaki kişiye güvenip ona doğru kendimize bırakmakla ilgili bir oyun. Glinda Mira'ya güvenip kendini arkaya doğru bıraktı ve yere düştü. Ne olmuş? Kalksaydı diyebilirsiniz ama durum öyle olmadı. Kafasını yere çarptı ve kan gelmeye başladı. Öğrendik ki Glinda'nın kafasında dikişler varmış. Ve yere düşünce o dikişler patlamış. Şu an koruyucu annesi yani müdür Selma'nın evinde. Ciddi bir durumu yokmuş. Olan her şeyi bu şekilde takipçilerine anlatması yanlış değil mi? Bilmiyor musun? Neyi? Doğru ya, sen yenisin. Ece'nin hiçbir takipçisi yok. Sadece varmış gibi davranıyor ve videoları kendine çekiyor. Sosyal medyada paylaşmıyor bile. Videoları kendine mi biriktiriyor? Günlük gibi yani. Hayır, manyak gibi. Bu videoları yayınlasa zaten Glinda ve Miray onu paramparça ederdi. Gerçi eski Miray ve Glinda bunu yapardı. Şimdi eski hallerinden eser yok. Eskiden nasıllardı ki? Durup dururken birilerine sataşmazlardı ama canlarını sıkan olursa bunu fazlasıyla ödetirlerdi. Bu yüzden Miray'a kimse koruyucu ailelik yapmadı. Ama Glinda'nın koruyucu ailesi var. Miray'ın neden yok? Miray çoğu zaman Glinda'nın suçlarını üstleniyordu. Ve yurt sicili Glinda'ya göre çok daha fazlaydı. Zaten kendi de istemezdi evlat edinilmek. Onu görmeye gelen her aileye kendinden soğutmak için tuhaf yollara başvuruyordu. Glinda'dan ayrılmak istemiyordu. Bir hafta uzaklaştırma aldım Miray. Ne? Kafasında dikiş olduğunu bilmiyordum. Bilseydim tutardım. Ayrıca bu bir güven oyunu değil mi? Kendini bana öylece bırakması onun sorunu. Benim değil. Yine de arkadaşın senin yüzünden yaralandı. Diğer tüm öğrenciler de şahit. Hangileri? İsimlerini söylerseniz çok mutlu olurum. Böyle bir şeyi söyleyemem. Etik değil. Asıl etik olmayan sizin üvey kızınıza torpil geçmeniz. Miray, cezan 2 katına çıkmadan önce dışarı çık. Sizi biz seçmedik. Miray. O da ne? Benim, Miray. Miray, buraya nasıl girdin? Selma, yani annem nasıl izin verdi? Hiç o kadına annem demezsin. İzin de almadım ki ayrıca. Eskisi gibi cama tırmandım. Kafanı fena çarpmış olmalısın. Hatırladım tabii. Sadece bir anlığına seni burada görünce aklımdan çıkmış. Uzaklaştırma aldım. Sayende. Ayrıca kafanda dikişler olduğunu bilseydim seni tutardım. Biliyorsun değil mi? Şüpheliyim. En son intikam alacağını söylemiştin. Bir darbe daha almak istemezsin kafana değil mi? Tamam, sustum. Kafan çok acıyor mu? Biraz. Neden kafanda dikişler var? Ameliyat oldum. Ne ameliyatı bu? Beyin. Bu saçma sapan davranışlarını açıklıyor. Eksik tahtalarını yerine koymuş olmalılar. Cidden.
Ne oldu? Bu kim? Duvarların ötesini gören gözlerim yok. Kusura bakma. Bizi içeri aldığınız için teşekkürler Selma Hanım. Rica ederim. Glinda yukarıda. Geçebilirsiniz. Ama önce ellerinizi yıkayın. Ay, hemen buradan çıkmam gerek. Selma Hanım beni görürse cezamı bir hafta daha uzatır. Camdan geri çık. Girişi kolay da çıkışı hiç de öyle değil Glinda. Hızlı olmaya çalışırsam düşerim. Ödeşmiş oluruz işte. Ödeşmemiz için senin 10 kere düşman gerekiyor Glinda. Anca öyle ödeşiriz. Lavabo ne tarafta acaba? Şurada kızlar. Gelin. Dolaba gir. Dolaba mı? Evet, hemen. Eski en yakın arkadaşı yaşadıklarını bilmesine rağmen bunu ondan nasıl isteyebilmişti? Giremem. Gir Miray. Cezan uzayacak. Ceza almak ya da okuldan atılmak bir anlığına Miray'ın umurunda bile olmadı. Yine de o dolaba girdi. Okuldan çıkar çıkmaz geçmiş olsuna geldik Glinda. İyi misin? Dikişlerin nasıl oldu? Daha iyiyim, teşekkür ederim. Dikişlerim de iyi durumda. Bir haftaya iyileşirmiş. Yanlış anlama ama neden kafanda dikişler var? Estetik mi oldun? Hayır. Sadece sağlıkla ilgili bir durumdu. Tamam. Sakin ol. Kızların konuşmalarına odaklan. Baba? Miray'ın babası kızını dolaba kapatıp kendi canına kıydığında Miray 7 yaşına gelmek üzereydi. Bu kabus gibi anıyı sadece bu andan sonra tanışacağı ve sonradan en yakın arkadaşı olacağı Glinda'ya söylemişti. Ama o, Miray'ın ona sır olarak anlattığı bu anların hiçbirini hatırlamıyor gibiydi.